hayatımda ilk kez teknede kaldım. Modern insan, istediğin yer orası. modern insan bak sen çok güzel onu şekillendirdin. Yani doğum tarihi, doğumuyla birlikte. Yani herkesin burcu şu burç olayı falan. Evet. Özelim abi ben çok özelim. Zaten Yani burçlarla, yorumları paylaşanlar falan. ben sana burç, sen bende kayıtlı değilsin bak burçlarla ilgili yeni bir şey gönderdim. Hani bu astroloji falan fallara bakıyor ya adamlar işte yıldızlarımıza hep öpücük oturtmuş o kadar güzel. Anlatmış ki yani, ulan diyor, yıldızın sende ne işi var diyor ya. Takip edenlerin vaktini çalan, parasını çalan, umutları konusunda yanlış yönlendiren, tehlikeli değilmiş gibi gözükmesine rağmen son derece tehlikeli olan bir inanç türü. Ve astrolojiye ilgi duyanların bence ilgilenmesi gereken asıl şey, eğer ki gök kısmıyla ilgileniyorlarsa astronomiye yönelebilirler. Eğer insan doğasıyla ilgileniyorlarsa psikoloji ve biyolojiye ilgilenebilirler. Ama gök cisimlerinin hareketlerinin sizin üzerinizde, sizin kararlarınızda, sizin geleceğinizde bir etkisi olduğunu düşünüyorsanız her şeyden önce kendinizi hafife alıyorsunuz demektir. Kendi bağımsızlığınızı göklere veriyorsunuz demektir. Bence bu bir insanın yapabileceği en kötü tercihlerden bir tanesi ve daha önemlisi bilimsel olarak çalışmadığını biliyoruz astrolojinin. Dolayısıyla bilime bekleriz. Astrolojiye inanan arkadaşlarımıza iki kelam edebilir misin? Gene mi kaybettik misin? Bu arada tabii geride bıraktığımız 2 ayı da atlamamak lazım. Aslında o 2 ayda da çok şey yaptık. Ne bileyim tur bitti. Tabii turun bitmesiyle videoların bitmesi arasında bir 2 aylık süre var. Bu 2 ay süresi boyunca da hep videoları editlemekle uğraştım. Şey aynı değil. Hani her gün bisiklet sürmekle her gün kurgu yapmak çok aynı şeyler değil. Kolay değil bir kere. En az bir etapta harcadığım efor kadar, süre kadar videoları yaparken de, editlerken de harcadım diyebilirim. Ama tabii turda bir süreklilik var. Arka arkaya her gün pedal basmak zorundasınız. Ama eve girip de videoları edit etmeye başladığımda her gün yeni bir bölümü bitirmek benim için çok zordu. Zira gündelik işler var. Dolayısıyla 2 aya yayıldı. Ama bunun yanında bir taraftan turu hala devam ettirdiğimiz düşünenler var. İşte şuradan geçerseniz abi bir selam verin, sizi karşılayalım diyenler oldu. Ama tur zaten 5 Mayıs'ta bitmişti. Hemen ilk hafta sonu Hülya'yla bir kıyı kışlacığa gittik. Ben oraları görmek istiyordum. Bisikletle geçtiğim rotanın kıyılarına inmek istiyordum. İyasos'u gördük falan. O çok keyifliydi. Akşamüstü Seçkinlerle, o da bir koy sonra teknesini temizlemeye falan gelmişti. Ebru, Seçkin ve Sibel'le buluştuk aynı gün. Mesela o hafta sonu tam böyle tur sonu dinlenme günü olmuştu. Biz bir yürüyüş yaptık falan filan. Biraz oralarda takıldık. Harikaydı.
Hemen peşinden Hülya şeyde çok ısrar ediyordu. Vizelerimizi alalım, başvuralım bir şekilde. Hani KOS'a geçeriz, Kalinos'a geçeriz, Leros'a hani vizemiz olsun. Bir de şeyi merak ediyorduk. Ne kadar vize alabiliriz falan filan diye. 2 ay verdiler. Ama o başvuruların tamamlanması falan ayın 11'ini falan buldu Mayıs'ın. Ondan sonra zaten asıl gündem biliyorsunuz Türkiye'de seçimdi. Oyumuzu attık. Peşinden Hülya bir İstanbul'a gitti. Bu arada vizelerimiz çıktı. O geldikten sonra işte ikinci kez sandığa gittik. 10 Haziran gibi de ilk işte yurt dışı seyahatimizi yaptık. KOS'a geçtik. Günübirlik. Çok güzeldi yani yurt dışına çıkmak. Yarım saatlik ötede bir yere gidiyor bile olsan çok keyifliydi. Fakat tabii günübirlik yetmiyor. Özellikle yaz mevsiminde KOS'a geçmek, Bodrum'a gelip KOS'a geçerim diyenler için önerim günübirlik gitmeyin. Çünkü biz 9-15 feribotuyla geçtik. Yarım saat sürüyor. Fakat KOS'a geçmemiz 1 saat sürdü. Pasaportta gerçekten ciddi kuyruk oluşuyor. Ama onun dışında Old Town dedikleri o merkez bölümünde vakit geçirdik. Bir kahvede oturduk Seçkin'in önerdiği. Bir de yine yerel insanların tercih ettiği yine sahilde olmayan ara sokaklarda olan bir tavernada oturduk. Orası da bizim için çok iyi geldi. Ama topu 6 saat kalabildik. İşte zaman çok sıkışıyor. Madem böyle yapacağız yani bol bol gezeceğiz en azından bu 2 ayı dolduracağız. En azından dedik günübirlik değil de bir gece konaklamalı yapalım. Sonra da programı değiştirdik. Atina gitmeye karar verdik. Atina dedik ama tabii ki aktarmalı gidiyoruz. Önce İstanbul'a geldik. Vallahi 10 yıl sonra ilk kez yurt dışına çıkmanın bütün acemiliklerini yaşıyoruz. Son çağrı. Pegasus Hava Yolları. Şimdi uçağımızın gelmesini bekliyoruz. Aşağı yukarı 40 dakika rötarla gideceğiz. Ama gayet güzel geldik. Gayet geldik. Tam böyle her şey ucu ucuna. O 40 dakikada bize biraz dolaşma, karnımızı doyurma falan şans tanıdı. Nihayet uçağa biniyoruz artık. Bir saat gecikmeli de olsa Atina'ya indik. Hem çok yorulduk ama bir taraftan da çok mutluyuz. Ben çocuklar gibi mutluyum, öyle söyleyebilirim yani. Geldik. Biraz gecikmeli geldik. Aşağı yukarı 1 saat rötarla. Bir de metrodan buraya epey bir yürüyüş var. Gerçi çok merkezi. Bundan dolayı mutluyuz. Aslında ben bugün gün içinde bir önceki video ile ilgili soru cevap yapacaktım. Yani turla ilgili sorularınızı almıştım. Bir de benim yorumlardan çıkardığım bir takım sorular vardı. Fakat böyle bir koştur bir de hani acemilik var. Uzun süredir seyahat etmenin getirdiği bir acemilik. Dolayısıyla yol esnasında şey yapamadım. Bu sorulara cevap veremedim. Artık yarına kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatlik kalın. Hoşçakalın. Aç mısın?